Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte özellikle yılbaşı zamanında Alman marketlerine gelen aşırı derecede lezzetli pasta tarifini paylaşacağım. Almancadaki ismi Baumkuchen, Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman ağaç pastası anlamına geliyor. Özellikle Almanlara denettiğim ve onay aldığım bir pasta. Aradaki püf noktalarını kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle 4 adet yumurtamın beyazını bir kabıma alıyorum ve kar beyazı olup köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Bu aşamada tadını dengelemesi için bir çimdik de tuz kullandım. Evet, yumurtalarımı çırptım. Böyle ters çevirdiğimde kesinlikle düşmüyor. Burası çok önemli. Diğer taraftan da yumurta sarılarımın üzerine bir adet bütün yumurta ekliyorum ve şekeri, vanilyayı ekledikten sonra mikser yardımıyla rengi açılana kadar çırpıyorum. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yumurta sarılarını ak rengine alana kadar çırptım. Daha sonra yarım paket oda sıcaklığındaki tereyağımı ve bu tarifin olmazsa olmazı 100 gram acı badem ezmesi kullanıyorum. Almanca'da marzipan deniliyor. Bu aşamada marzipan çok katı olduğu için mikserle homojen bir şekilde karıştıramadım. O yüzden blender'ı kullandım. Badem ezmesini de ekledikten sonra yarım çay bardağından bir parmak fazla portakal suyu ekliyorum. Ve tekrar blenderla homojen bir şekilde pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi harcım gayet güzel pürüzsüz oldu. Bu aşamada özellikle bir şey belirtmek istiyorum. Daha önceden bu makineyi kullandığım zaman takipçilerim sormuş hangi markayı kullanıyorsunuz diye. Ben Bosch markasının blender setini almıştım ama maalesef gördüğünüz gibi burada tutacak yeri vardı. O kırıldı. Her defasında aç kapa olduğu için kırıldı. O yüzden şu an açmakta çok zorlanıyorum. Tırnağım bile acıyor. O yüzden kesinlikle tavsiye etmiyorum. Böyle altına özellikle dikkat edin. Öyle kapağı açılma falan olayı varsa uzak durun lütfen diyorum ve tarifime devam ediyorum. Evet, son olarak da portakal kabuğumun sadece yarısını kullandım. Görüyorsunuz. Tüm sıvıları karıştırdıktan sonra şimdi kuruları karıştırıyoruz. 1 su bardağı un, silme 1 çay kaşığı kabartma tozu ve 1 su bardağından bir parmak eksik nişasta ekliyorum ve elek yardımıyla eliyorum. Bu pastanın malzeme ölçüsü bana ait. Yani tam kıvamında oluyor. Kesinlikle bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Ne az ne çok. Evet, unlarını da ekledikten sonra mikser yardımıyla tekrar çırpıyorum ve kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Burası çok önemli. Daha sonra ayrı yerde çırptığımız yumurta beyazlarını azar azar ekleyerek bu şekilde alttan üste alarak karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi harcımıza yumurta beyazlarını da ekledikten sonra en sonunda kıvamının bu şekilde olması gerekiyor.
Şimdi pastamızın en zor kısmına geliyor arkadaşlar. Bu kabul ediyorum, bu kısım biraz uğraştırıyor ama gerçekten pasta çok lezzetli oluyor. O yüzden bu uğraşa değiyor. Kek kalıbımın tabanına fırın kağıdını serdim. 1 yemek kaşığı harçtan aldım ve bütün tabanına bu şekilde ince katman halinde yayıyorum. Evet, pastamın ilk katını bu şekilde yaydım. Şimdi bunu önceden ısıtmış olduğum 230 derecelik fırına gönderiyorum ve bu şekilde renk alana kadar kızartıyorum. Bu süreç benim fırınımda 2 ila 3 dakika arası sürdü. İlk katmanım pişti. Şimdi fırından çıkardım ve ikinci katmanımı aynı şekilde sürmeye devam ediyorum. Bu işlemi harcımız bitene kadar tekrarlıyoruz. Almanlar aslında bu pastayı bu şekilde yapmıyorlar. Her defasında üzerine harçtan ekleye pişiriyorlar. Bildiğiniz bizim kuzu çevirme gibi oluyor. Ama maalesef evde bu imkanlar böyle olduğu için biz de böyle yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi pastamın son katına sıra geldi. En son katı da 1 yemek kaşığı ekledikten sonra yayıyorum ve tekrar fırına gönderip aynı şekilde kızarmasını bekliyorum. Evet, pastam pişti. Fırından çıkardım ve ters çevirdim ki kalıptan kolay ayrılsın. Diğer taraftan da benmari usulü çikolata eritiyoruz. Toplamda 50 gram sütlü çikolata, 100 gram da bitter çikolata kullandım. Evet arkadaşlar, pastamı kalıptan çıkardım. Kenarları ister istemez yanıyor ama çok fazla yanmıyor. O yüzden kenarlarını da tıraş ettikten sonra çikolata sosunu döküyorum ve ertesi gün kesmek üzere buzdolabına gönderiyorum. Evet, bir gün sonra pastam gayet güzel dinlendi. Üstündeki çikolatası da dondu. Şimdi sizin için dilimlemek istiyorum. Gördünüz mü kıvamını? Gerçekten muhteşem bir kıvam oluyor böyle. Hem nişasta sayesinde hem de içine giren malzemeler sayesinde kıvamı tam da bu şekilde oluyor. Katlara bakın. Tek tek ince ince. Lezzetiniz şöyle söyleyeyim. Ben bu pastayı böyle dilimledikten sonra götürdüm. İş yerindeki Alman arkadaşlarıma verdim. İnanın herkes hazır zannetti. Ben kendim yaptım deyince böyle çok şaşırdılar ve hemen tarifi istediler. Ben de vermek istemedim tarifi. Özellikle dedim ki videom gelecek, bekleyin. Şu an bu tarifi sabırsızlıkla bekliyorlar. Buradan da onlara selamlarımı gönderiyorum. Evet, bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.